Canım acıyor. Bunu yapmak istemiyorum. Ama çok yoruldum. Lütfen beni bırakma. Bir seçim yapıp gerçekten kime ihtiyacın olduğunu anlayana kadar beni arama. Cihan'ın sözünü yine tutmadığını anlayan Alya, sonunda iç dengesini kaybeder. Hayal kırıklığı duygularını ele geçirir ve artık açıklamaları dinlemeye veya yaptıklarının gerekçesini aramaya hazır değildir. Sadece gitmek ister. Cihan onu durdurmaya çalışır ve açıklama yapması için bir şans vermesini ister. Ancak Alya onun sözlerine tepki vermez. Duygusal gerilimin en yüksek olduğu anda, nişan yüzüğünü çıkarıp Cihan'a geri verir ve aralarındaki çizgiyi açıkça çizer. Deniz'i de yanına alarak malikaneden ayrılır ve burayı terk etmeye karar verir. Çatışmanın daha da büyümesini istemeyen ve durumlarından sorumlu hisseden Cihan onları bizzat kendisinin götüreceğini söyler. Vardıkları dairede Cihan tekrar konuşmaya dönmeye ve aralarındaki gerilimi azaltmanın bir yolunu bulmaya çalışır. Ancak Alya kararlı kalır. Aralarında bir sınır olması gerektiğini tekrarlar ve önceliklerine karar verene kadar ona yaklaşmaya çalışmaması gerektiğini vurgular. Bunun ne kadar sert ve Cihan için ne kadar acı verici olabileceğinin farkında olmasına rağmen, kendi gücünün sınırında olduğunu anlayarak geri adım atmıyor. Ondan daireyi terk etmesini istiyor. Cihan bu noktada onu ikna etme girişimlerinin artık boşuna olduğunu anlayarak ayrılmak zorunda kalıyor. Daireyi terk etmeden önce, Meryem'in kaldığı malikaneye geri dönmeyi planlamadığını söylüyor. Başka seçenekleri değerlendiriyor ve geçici olarak ofiste kalma veya yakınlarda bir konaklama yeri bulma olasılığını göz önünde bulunduruyor. Alya bu fikre hemen endişeyle tepki veriyor ve yakınlarda yaşama olasılığını kesin bir dille reddediyor. Bunun bilinmesinin ve Deniz ile olan durumu etkilemesinin potansiyel risklerinin farkında. Sonunda ayrılmadan önce Cihan, Boran aleyhine delil elde etmeye yakın olduğunu ve Deniz üzerindeki velayet durumunun yakında Alya'nın lehine değişebileceğini söylüyor. Cihan ile arasında gergin bir dönemin ardından Alya yavaş yavaş etrafına bakmaya ve Meryem'in davranışlarına dikkat etmeye başlıyor. Alya Meryem'in davranışlarında, duygularından vazgeçmediğini ve hala Cihan'a derinden bağlı olduğunu gösteren ayrıntılar fark eder. Alya Meryem'in hayatlarına tesadüfen geri dönmediğini, Cihan ile olası bir ilişkinin yeniden alevlenmesi umudunu hala taşıdığını anlamaya başlar. Cihan ile son zamanlardaki çatışmalarına rağmen, fark ettiği şeyleri gizli tutmamaya karar verir ve gözlemlerini açıkça onunla paylaşır, çünkü sessiz kalmanın kaygısını daha da artıracağının farkındadır. Cihan Alya'nın sözlerini ciddiye alır ve böyle bir durumun Alya için gereksiz deneyimler yaratabileceğini ve Meryem'i bir yanılsama içinde bırakabileceğini fark eder. Doğrudan ve tereddütsüz hareket etmeye karar verir. Meryem ile yaptığı bir konuşmada, duygularının yalnızca Alya'ya ait olduğunu ve hayatındaki tek kadının o olduğunu açıkça belirtir. Geçmişte Meryem ile arasında duygular olduğunu, bunların hayat hikayesinin bir parçası olduğunu kabul eder, ancak bu aşamanın çoktan sona erdiğini ve şu anda devamı olmadığını vurgular. Bu şekilde Meryem'in destekleyebileceği belirsizliğe veya umutlara yer bırakmıyor. Alya için bu Cihan'ın seçimindeki istikrarının önemli bir teyidi oluyor. Kendi içsel şüphelerine ve gerginliğine rağmen, Cihan'ın duygularında tereddüt etmediğini ve geçmişi şimdiden açıkça ayırdığını görüyor. Bu çevresindeki koşullar zor olmaya devam etse bile, biraz sakinleşmesine ve güvenini güçlendirmesine yardımcı oluyor. Bu dönemin olayları, Alya ve Cihan arasındaki ilişkinin sürekli bir duygusal gerilim halinde olduğunu, güven ve hayal kırıklığının bir arada var olduğunu ve birbirinin yerini aldığını gösteriyor. Alya için kilit faktör durumun kendisi değil, kırılan sözlerin tekrarıdır. Bu yavaş yavaş istikrar duygusunu yok ediyor ve Cihan'ın her yeni hareketini ilişkilerinin istikrarsızlığının bir başka kanıtı olarak algılamasına neden oluyor. Kendini uzaklaştırma kararı bir dürtüden değil, birikmiş duygusal tükenmişlikten kaynaklanıyor. Artık bahaneler veya açıklamalar aramaya hazır değil. Çünkü önceki deneyimler sözlerin her zaman eyleme dönüşmediğini gösteriyor. Nişan yüzüğünün sembolik olarak iade edilmesi, yalnızca bir kırgınlık ifadesi değil,
aynı zamanda belirsizlik durumunda daha fazla kalamayacağı bir çizgi çekme biçimi haline gelir. Bu geçici olarak yakınlığı koparmak anlamına gelse bile, içsel olarak netlik ve istikrara duyduğu ihtiyacı gösterir. Buna rağmen, tam bir duygusal kopuş söz konusu değil. Deniz'e olan karşılıklı bağlılıkları ve ortak sorumlulukları, birbirlerinden tamamen ayrılmalarını engelliyor. Çatışma anlarında bile, her ikisi de çocuk aracılığıyla bir bağ kuruyor ve bu da gergin bir şekilde de olsa etkileşimlerini sürdürmelerini sağlıyor. Bu durum ilişkilerinin kişisel duyguların ötesine geçtiğini ve daha derin bir aile bağlamına sahip olduğunu vurguluyor. Cihan'ın bu durumdaki davranışı, duygular ve sorumluluk arasında bir denge kurma çabasını gösteriyor. Eylemlerini açıklamaya çalışmasındaki ısrarı, Alya ile bağını koparmak istemediğini gösteriyor. Ancak aynı zamanda Alya'nın güvenini zedeleyen kendi kararlarının sonuçlarıyla da yüzleşiyor. Gelecekteki değişiklikler ve Boran aleyhindeki olası deliller hakkındaki sözleri, stratejik düşündüğünü ve duygusal kayıpları pratik eylemlerle telafi etmeye çalıştığını gösteriyor. Aynı zamanda Meryem ile olan durum ek bir karmaşıklık katmanı ekliyor. Onun varlığı doğrudan bir tehdit değil, zaten var olan duygusal gerilimleri tetikleyen bir unsur haline geliyor. Alya Meryem'in davranışlarını daha derinlemesine analiz etmeye başlar ve onu sadece bir yabancı olarak değil, potansiyel olarak bugüne etkileyebilecek bir geçmişin taşıyıcısı olarak görür. Bu çevresini algılamasında yeni bir temkinlilik düzeyi yaratır. Cihan'ın bu duruma verdiği tepki, bilinçli olarak netlik ve belirsizliğin olmamasını seçmesiyle gösterge niteliğindedir. Meryem'e karşı tutumu, çifte yorumlara yer bırakmaz ve geçmişe duygusal bir alan bırakmadığını gösterir. Bu sadece Alya ile olan ilişkisinde değil, aynı zamanda gelecekteki olası çatışmaların bir kaynağını ortadan kaldırdığı için durumun genel dengesinde de önemli bir adımdır. Sonuç olarak bu dönem bir dönüm noktası olarak görülebilir. Bundan sonra Alya ve Cihan arasındaki ilişkinin yalnızca duygulara veya spontane kararlara dayanamayacağı açıkça ortaya çıkar. Net sınırlar, istikrarlı eylemler ve sadece sözlerle değil, eylemlerle sürekli güven teyidi gerektirir.